Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Son günlerin gündemde en çok tartışılan konusu Musul Harekatı. Peki geçmişten günümüze Türkiye'nin Musul'a bakışı neydi? 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, Musul ve Kerkük'e girme planı yapmış ancak pek çok nedenden dolayı bu gerçekleşmemiştir. Özal, İran kurulduğu tarihte sınırlarının başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin dayatmasıyla suni olarak cetvelle çizildiğini, bu arada Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyordu. Turgut Özal, İran Kuveyt işgalinden sonra sınırların değişeceğini, bu değişiklik sırasında kurulacak masada Türkiye'nin de yer alması gerektiği kanaatindeydi. Musul ve Kerkük'e girmeyi tartışmaya açtı. Ama destek bulamadı. Amerika bile istemedi. Turgut Özal'ın zehirlenerek ölmesinin ardından bu operasyon fikrinin yer alması konuşuluyor. Ve maalesef gerçekler örtbas edildi. Bugünse Musul'a operasyon yapılıyor. Bakarsanız ilhak haberleri gelir ve misak-ı milli sınırlarımıza kavuşmuş oluruz. O topraklar yüzyıllardır bizimdi. Orada yaşayan kardeşlerimizin yanındayız. Emin olun orada petrol olmasaydı İngiltere o bölgeye göz koymazdı. O bölgede şu an 25 sene çıkarılabilecek petrol kaldı. Emin olun 25 sene sonra o petrol bittiğinde o topraklar yine Türkiye'nin olacak. Bunu da yaşayıp göreceğiz. Amerika ve Avrupalı devletler o petrolü Türkiye'ye kullandırmak istemiyor. Yıllardır da bunun için engeller çıkartıyorlar. Musul'da yaşayan Türkmenlerin varlıklarını bildikleri için orada oylama yapılmasına karşı çıktılar. O bölgeyi resmen İngilizler yıllardır esir aldı. İngiliz mandasında yer alan bölge yıllarca sömürüldü ve gelişmedi. Türkiye'nin Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Havadan terör örgütü PKK hedefleri bir bir bombalanıyor. Karadan Mehmetçik örgüt mensuplarını temizliyor. ZAP, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması tek amaç. Musul ve Kerkük bölgesindeki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesi için de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve istikrarlı olması gerekir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran kuzeyinde Metina, ZAP ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonuna ilişkin şu an itibariyle planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İran kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Hava Kuvvetleri istihbarat birimlerince daha önceden yerleri tespit edilen mağara ve kampları vuruyor. Koordinat bilgileri önceden verilen bu yerler nokta atışlarla imha edildi. Metina, ZAP ve Avaşin-Basyan teröristlerin Türkiye'ye geçmek için kullandığı bölgelerdi. PKK'lılar Türkiye'ye geçmeden önce burada eğitiliyor ve silahlandırılıyordu. Bu operasyonla geçiş bölgesi koparılacak. Harekatın biraz daha ilerleyeceğini ve o bölgenin tamamen temizleneceğini düşünüyoruz. Harekatın birinci amacı bölgedeki kampları ve mühimmat depolarını yok etmek. Komando birlikleri gittiğine göre TSK orada kalacak ve konuşlanacak. Harekatın ikinci amacı dünyaya mesaj vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Mavi Vatan tatbikatını yaparken hava ve kara kuvvetleri de Pençe Kilit operasyonunu yapıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün gece operasyonu yönetirken Mavi Vatan tatbikatına bağlanarak başarılar diledi. Musul, Kerkük petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Harekatın üçüncü amacının Musul ve Kerkük bölgelerindeki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak olduğunu ifade eden Pekin, bunun gerçekleşmesi için de bölgenin teröristlerden temizlenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı. Rusya-Ukrayna savaşlarından sonra AB ülkelerine doğalgazın artık Rusya'dan değil, başka ülkelerden gitmesini amaçlıyor. Musul ve Kerkük bölgesindeki enerji kaynaklarının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesi için de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve istikrarlı olması gerekir.
Bana göre PKK artık Irak'ta barınamayacak, başına ödül koyulan kişiler de yakın tarihte etkisiz hale getirilecek. Türkiye, bölgeye istikrarı getirebilecek tek ülke. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Mısır'la görüşmelerini de bu kapsamda değerlendirmek gerek. Tüm bunları düşündüğümüzde operasyonun bildiğimiz harekatların dışında olduğunu ve geniş çaplı sonuçları olacağını değerlendiriyoruz. Türkiye'nin Pençe Kilit Harekatı devam ederken Irak bölgesel yönetiminde de terörle mücadele destek mesajı verildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun bölgede barış ve huzur için yapıldığını söyledi. "Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız," dedi. Türkmen Bakan, geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, bütün etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır diye konuştu. İran, Musul vilayetine bağlı ve birçok silahlı grubun mevcudiyetini koruduğu Sincar, PKK'nın etkin olduğu önemli ilçelerden biridir. DAEŞ terör örgütünden temizlenen ilçe, 2015 yılında terör örgütü PKK'nın kuluçka yuvasına döndü. İlçedeki gençleri zorla silah altına alan terör örgütü, bölgedeki Haçlı Şabi güçlerinin de desteğiyle varlığını sürdürüyor. Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında 9 Ekim 2020 tarihinde yapılan Sincar Anlaşması'na rağmen ilçeyi boşaltmak istemeyen örgüt, ilçedeki faaliyetlerine devam ediyor. PKK'nın İran kuzeyindeki varlığı her iki yönetiminde arzu etmediği bir durum. PKK orada kendine bir alan açıp siyasi gruplarla hareket edip mevcut bölgesel yönetimin otoritesini sarsmak, kendi ideolojisini doğrultusunda yeni yapılanmalar oluşturmak istiyor. Sincar ve Mahmur özelinde baktığımızda yerel ve bölgesel güç mücadelesi yaşandı. Özellikle Irak'taki İran yanlısı gruplar Irak devletinin aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. Bazı çatışmalar ve gerginlikler yaşanıyor milis gruplar tarafından. Merkezi yönetim, Türkiye'nin de sayesiyle terör örgütünün ortadan kaldırılmasıyla daha rahat bir nefes alacak. Bundan sonra da kendi otoritesini sağlayacak ve farklı bir yapının kontrolü ele geçirmesini engelleyecek. İki taraflı da bakarsak kazan-kazan durumu oluşuyor. PKK'nın varlığının bitmesi Türkiye ve Irak için yararlı olacak. Peki siz Musul Harekatı için ne düşünüyorsunuz? Musul ve Kerkük nasıl geri alınabilir? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.